1 Temmuz 2025. Şili'de rutin bir gece taraması. O gece, insanlığın evrendeki yeri hakkındaki tüm soruları yeniden sormasına neden olacak bir şey bulduk. Adı 3I Atlas. Yıldızlar arasından geliyordu. Yörünge hesaplamaları bize ait olmadığını çığlık çığlığa haykırdı. O, Güneş'in kütle çekimine bağlı değildi. O, bizim Güneş sistemimizin oluşumundan 3 milyar yıl daha yaşlıydı. Düşünün, bu cisim Dünya ve Güneş doğmadan çok önce kozmik karanlıkta yolculuk ediyordu. Bilim adamları dosyayı açtı. Sıradan bir kuyruklu yıldız, tehlike yok. Ama bir Harvard profesörü Avi Loeb bu dosyaya mühürlü bir not düştü. Bu, uzaylı teknolojisi mi? 3I Atlas. Dünyaya doğru hızla ilerliyor ve bilimsel kayıtlara uymayan 4 kritik anomali sergiliyor. Bugün Gizem dosyasında bilimsel delilleri, siyasi manipülasyonları ve bu bilinmeyene karşı savunma çaresizliğimizi sorgulayacağız. Dosya numarası 2. Kapak açılıyor. 3I Atlas. 7 milyar yıllık tehdit. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun kızılötesi gözlemleri, KOMA'nın atmosfer %87'sinin karbondioksit olduğunu gösterdi. Normal kuyruklu yıldızlarda bu mesafede su buharının baskın olması gerekirdi. Bu, Güneş sistemindeki hiçbir kuyruklu yıldızda görülmemiş 4.5 sigma sapma gösteren anormal bir durumdu. Sanki başka bir evrenin mutfağından çıkmıştı. Endüstriyel nikel iması. İşte asıl çılgınlık. Spektroskopik gözlemler kometin komasında nikel atomları tespit etti. Tamam, nikel doğal ama demir yoktu. Evrende demir ve nikel ikiz kardeş gibidir. Her zaman yan yanadırlar. Sadece nikel vardı. Astronom Thomas Pozia bunun bilmediğimiz bir doğal laboratuvardan kendi hikayesini anlattığını söyledi. Ama Avi Loeb bu demir-nikel ayrımının sadece dünyadaki endüstriyel süreçlerde görüldüğünü iddia etti. Yani bu bir kaya parçası değil, sanayi ürünü olabilir miydi? Harvard profesörü Avi Loeb, elindeki 8 kritik kanıtla bilim camiasını çıldırttı. Ona göre bu anormallikler tek bir şeyi işaret ediyordu. 3I Atlas, bizi inceleyen bir uzay aracıydı. Birinci tez, sonda bırakma operasyonu. Loeb, 3I Atlas'ın yörüngesini kasten gezegenlere mini sondalar fırlatabileceği bir konuma ayarladığını öne sürdü. İkinci tez, mükemmel gizlenme, Obert manevrası. İşte en büyük gerilim. Bir uzay aracının en verimli hızlanma yavaşlama anına Obert manevrası denir. Atlas, bu manevrayı yapabileceği en ideal ana, tamamen dünyadan gözlemlenemeyeceği bir zamana denk getirdi. Neden? Çünkü sondaları fırlatırken rotası değişecek. Bunu fark etmememiz için Güneş'in arkasında gizlenerek roket ateşlemesi gerekecekti. Bu bir tesadüf değil, tasarlanmış bir gizlenme olabilir miydi? Loeb'e göre 3I Atlas aynı zamanda Mars, Venüs ve Jüpiter'in yörüngelerine çok yakın geçerek veri topluyor. Dahası 1977'deki o çözülemeyen WOW sinyalinin geldiği yönden sadece 9 derece uzakta. Bu dahice bir bağlantı mı yoksa çılgın bir saplantı mı? Yeşil korku, NASA ve hükümetin gizledikleri. Loeb'in iddiaları viral olurken resmi kurumlar şüpheleri arttıracak korkunç hatalar yaptı. Birinci gerçek, NASA'nın esrarengiz sessizliği. Atlas, Mars'ın yanından geçerken en iyi gözlemlerin yapılacağı dönemde NASA aniden sessizliğe büründü. Bir kıtayı yok edebilecek bir tehdit söz konusuyken bütçe kısıtlaması nedeniyle mi susuldu? Yoksa bu sessizlik bilgiyi karartma operasyonunun bir parçası mıydı? İkinci gerçek, zehir ve yeşil parıltı. Bağımsız gözlemciler Atlas'ın etrafındaki komada hidrojen siyanür, bu zehirli gaz saptadı. Hemen ardından amatör astronomlar cismin yeşile döndüğünü bildirdi.
Yeşil parıltı kimyasal reaksiyon olabilir ama siyanür ve renk değişimi birleşince internette yeni bir tez doğdu. Bu bilinçli bir varlığın savunma mekanizması mıydı? Lanet mi, keşif mi? Tüm bu verileri masaya koyduğumuzda gizem dosyası olarak bilimsel hakikatin ardındaki kirli çamaşırları da sorgulamak zorundayız. Birinci tez, Avi Loeb'in samimiyetsizliği. Avi Loeb'in bu kadar sansasyonel iddiayı bu kadar aceleyle atmasının nedeni neydi? Loeb, uzaylı araştırmaları için kurduğu Galileo projesine fon bulmak zorundaydı. Olağanüstü iddialar, olağanüstü fon bulma potansiyeli yaratır. Loeb bir dahi miydi yoksa medyanın gücünü kullanan bir fon avcısı mı? İkinci tez, tarih tekerrür eder. Bu olay ilk değil. 1997'de Halley-Bob kuyruklu yıldızı geçtiğinde Cennetin Kapısı adlı bir tarikat kuyruklu yıldızın arkasında uzay gemisi olduğunu iddia ederek 39 kişinin toplu intiharına neden olmuştu. Bugün dijital çağda Atlas aynı psikolojik etkiyi yaratıyor. Medya, din ve sinema hepsi aynı anda gökyüzüne bakıyor. En kötü senaryo. 3 bir atlas, kütle çekim kuvvetlerini kullanarak Güneş sisteminden hız kazandı. Bu, gezegenimizi bir sapan gibi kullandı. Bu tesadüf müydü, yoksa bu cismin zeki bir pilotu mu vardı? Bu bir keşif miydi, yoksa bir tehdit mi? Apoteos, yükselen Atlas dosyası, bir kuyruklu yıldız değil. O, insanlığın varoluşsal bir dosyasıdır. O, evrende yalnız olup olmadığımızı gösteren 7 milyar yıllık bir kanıttır. Vay anasını! Kendi bilimimiz bizi yeryüzündeki hiçbir şeye benzemeyen bir cismin varlığına ikna etti ve biz ona karşı tamamen silahsızız. Bilim korkudan susuyor mu? Yoksa gerçeği gizlemek panikten daha mı tehlikesiz? Sizce bu gizem Avi Loeb'in para avı mı? Yoksa bilim camiasının örtbas ettiği korkunç bir gerçek mi? Bu dosya hakkındaki en çılgın teorinizi paylaşın. Sırada daha karanlık, daha derin dosyalar var. 25 Kasım 2025 saat 20.56'da. O, gezegenimize göründüğünde bir kuyruklu yıldız değil, 7 milyar yıllık tarihin en büyük sorusunun cevabını getirecek. Gökten gelen her ışık ya kanıttır ya da yalnızca bir sınav. Ben Gizem Dosyası. Gözünüz gökyüzünde olsun.